Sevgili arkadaşlar, Kripto Analiz kanalına hoş geldiniz. Yeni bir videoyla birlikteyiz arkadaşlar. Bu videomuzda yine TR Klasik Lunch'a bakacağız arkadaşlar. Lunch'un genel durumunu değerlendireceğiz. Bu arada uzmanlardan hem Lunch hem de Bitcoin için kritik uyarılar ve fiyat tahminleri var. Yine bu videoda bunları sizlerle paylaşacağım. Videoya devam etmeden önce sizden ricam kanala destek olmak adına abone değilseniz kanala abone olmanız, yine videoyu beğenip paylaşarak bizlere ikinci bir destekte bulunmanız. Şimdiden göstereceğiniz ilgi, alaka ve destekler için teşekkürler arkadaşlar. Bu arada videoda bir uyarıda da daha bulunmak istiyorum. Bu videoda anlatacaklarımız kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Kimseye ne al ne de sat demiyoruz. Dolayısıyla karınızdan ve zararınızdan birebir sorumlusunuz. Ve bunun böyle olması uzun vadede yatırımcı profilinizin gelişmesi açısından sizler için çok daha doğru sonuçlar oluşturur arkadaşlar. Uyarıyı da yaptıktan sonra hızlı bir şekilde TR Klasik Lunch'a dönelim arkadaşlar. Son 24 saatte %2.64'lük bir değer kaybıyla an itibariyle 13.015.78'de işlem görüyor. Bu arada yine Bitcoin'e göre %2.30, Ethereum'a göre de %1.96'lık bir değer kaybı söz konusu. Gün içi en düşük değer 3.015.60 olarak gerçekleşti. En yüksek değer de 3.016.32 olarak gerçekleşti arkadaşlar Lunch'ta. Son 24 saatin hacmi %8.35 azalarak 79 milyon dolar civarında gerçekleşirken market değeri de yine birim fiyatın düşmesiyle beraber %2.59 azalarak 946 milyon civarına indi. Yani 1 milyarın yine altına inmiş olduğu TR Klasik Lunch bu son gerilemeyle birlikte. Hacmin yine son 24 saatteki hacmin market değerine oranı da arkadaşlar %8.4 olarak gerçekleşiyor an itibariyle Lunch'ta. Haftalık performansına baktığımızda da %8.69'luk bir gerileme, aylık performansında da %33'lük bir gerileme söz konusu bu son gerileme ile birlikte arkadaşlar. Genel durum bu şekilde. Gelelim uzmanların yine Lunch ile ilgili yapmış oldukları tahminlere bakalım arkadaşlar. Uzmanlar uyarıyor, 2023 hem Lunch hem de Bitcoin için bir takım ilginç gelişmelere tanık olabilir ve bunları bekliyoruz diyorlar. 2022 kripto para piyasası için Pandora'nın kutusunu açarken 2023'ün emekleme aşamasında olan sektör için neler getireceği de halihazırda merak uyandırmaya devam ediyor. Bitcoin, ETF ve Web3 için iyi haberler olduğu söyleniyor. Tabii Bitcoin ile ilgili fiyat yine Terra'yı da etkiliyor. Genel kripto para piyasasında etkilediği için uzmanların yapmış olduğu Bitcoin için değerlendirmeler direkt Lunch'a ve dolayısıyla Terra Luna Classic'e yansımış oluyor. 2022 kripto para piyasası bildiğimiz gibi hiç iyi geçmedi. TR krizi nedeniyle siyah kuğu vakası yaşanırken saygın şirketler iflas bayraklarını arkadaşlar çektiler birçoğu. Kripto paraların geleceğinin sorgulandığı da bir dönemden geçirmiş oldu. Bitcoin'de yüksek volatilite devam ederken sert düzeltmeler ve satış baskısının devam edip etmeyeceği halihazırda merak konusu. Genel olarak yatırımcılar FED politikasına ve sektördeki iflaslara odaklanırken sayısız tahminler de yapılmaya devam ediyor. Crypto Basic'teki uzmanlara göre Bitcoin'in ETF'si 2023'te onaylanabilir. Bu yıl yatırımcıların Bitcoin'e doğrudan maruz kalma imkanını sunan X-Spot Bitcoin Borsa Yatırım Fonu'nun ETF onayının görülebileceği tahmin ediliyor. Geçen yıl ProShares'te SEC tarafından Bitcoin'in vadeli işlem sözleşmelerini takip eden bir Bitcoin Borsa Yatırım Fonu ETF işletme izni verilmişti. Uzmanlar düzenleyicilerin sonunda bir Bitcoin Spot ETF'ye yeşil ışık yakacağını tahmin ettiklerini söylüyorlar. Piyasa halihazırda bir Bitcoin Spot ETF'yi sürdürecek kadar gelişmiş durumda. Uzmanlar ayrıca Web3'ün kripto para sektöründe giderek daha fazla yer edineceğinde de iddialılar. Ayrıca unicorn girişim ve şirketlerin sayısının artması da beklenmekte. Unicorn girişim 1 milyar dolar değerin üzerindeki girişimleri ifade ediyor. Uzmanlar müzik ve Web3 oyunlar ve Web3 koleksiyonlar ve Web3 gibi çeşitli alanlarda Web3 ve NFT'lerin kullanımının çeşitlenerek ivme kazanacağını iddia ediyorlar. Dolayısıyla 2023'ün Bitcoin'in genel fiyatına olumlu yönde pozitif bir takım gelişmelere açık olduğu söylenmiş oluyor arkadaşlar. Bu da tabii halihazırdaki Lunch yatırımcılarını da dolaylı yoldan ve doğru bir şekilde etki edecek gibi görünüyor. Peki Lunch için yapılan yorumlara bakalım. Lunch sürprizler yapacak deniyor. Uzmanlar ayrıca TR Classic Lunch için
iyimser bir tablo çizmekte. Lunch topluluğunun yayınladığı yol haritası nedeniyle düşüş trendini tersine çevrilebileceği şekilde iddialar bulunuyor. TR krizinden sonra topluluk odaklı bir proje haline gelen Lunch, birçok ülkede yatırımcı sayısını da arttırmayı sürdürmekte. Yakım oranlarının artması ekosisteme işlevsellik kazandıracak. Yeni tekliflerin onaylanması ve sosyal medyadaki hacim ve medyanın ilgisi de uzmanların Lunch'un 2023'te sürprizler yapabileceğine kanaat getirmesine neden olmakta. Analistler 2023'te TR Classic'in hem Doge'de hem de Shiba'dan daha büyük bir potansiyele sahip olacağını tahmin etmekteler. Birçok analist devasa arzın azalması halinde Lunch fiyatının değer kazanabileceğini belirtiyor. Elbette ki 2023'te Fed faiz artırımları ve sektördeki yeni krizler Bitcoin ve altcoin fiyatlarını olumsuz etkileme ihtimalleri olsa da Lunch için pozitif beklentilerin sürdüğünü söyleyebiliriz arkadaşlar. Genel durum şu anda bu şekilde. Son gelişmelerde arkadaşlar Lunch'ta pozitif yönlü bir grafik beklenmesine neden olabileceği şeklinde değerlendirilebilir. Ama demin de söylediğim gibi bu videoda belirttiğimiz bilgilerin kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Burada bulacağınız bilgileri kendi değerlendirmelerinizde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Burada videoyu sonlandırırken umarım bu videoda verdiğim bilgiler arkadaşlar Lunch'ta yatırımı olan veya yatırım yapmayı düşünen arkadaşların değerlendirmelerinde işlerine yarar. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar hepinize bol kazançlar. Kanala abone olup videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar hoşça kalın sevgili arkadaşlar.